Unlimited Forum Herkes İçin Sanat Festivalimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak için Jill Caldicott'u, ülke direktörümüzü sahneye davet ediyorum. The British Council is all about connections and creating opportunities. So this forum, which brings together deaf and disabled artists, arts and cultural professionals, and you, our audience, in today's opening, is very important to us. And that's because equality, diversity and inclusion are central to our work. My name is Neil Webb and I'm Director of the British Council's Theatre and Dance Department. 2012 was the London Olympic and Paralympic Games. And there was an ambition to do for disabled artists what the Paralympics has done for disabled athletes. Out of 2012 was born an organisation called Unlimited. And every couple of years, there is a festival at the South Bank Centre. We started inviting international delegates to attend that festival. Subaş ben, British Council Türkiye'de sanat müdürüyüm. Aynı zamanda genişletilmiş Avrupa denen, Wider Europe denen bölgede de çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık sorumlusuyum. Unlimited Forum benim Türkiye'de uzun zamandan beri yapmak istediğim bir festivaldi, bir toplanma alanı, bir paylaşım ve öğrenme alanı olarak tasarladığımız bir festivaldi. Eylül ayında da küçük bir delegasyonla Londra'ya asıl büyük Unlimited Festivali'ni izlemeye gittik. Orada o delegasyonun birbirinden aldığı ilham konuşmalarımız sonucunda bu 3 günlük bir festivale dönüştü. We hope that you will be inspired by the works presented here. So personally, I'm looking forward very much to the rest of the festival and especially to the keynote coming up by Jess Tom. So excited to be here with you. Hedgehog, Biscuit, Cat. Hello, I'm Jess. I'm an artist, an activist, Biscuit, and a part-time superhero. To prove it, here is a photograph of me in my blue and white superhero costume. Jess Tom Turetsiro ile 2015 yılında tanıştım. Çok iyi bir konuşmacı, çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir aktivist ve çok iyi bir meddah aslında Jess Tom. Hem çok komik bir insan. Onunla başlamak festivale benim için kişisel olarak çok mutluluk uyandıran bir açılış oldu o anlamda. I've had Tourette's since I was a child and I've had tics. Biscuit. Involuntary movements and noises since I was a child. Biscuit. But I used to find it really difficult to think about or talk about my tics with other people. And then I had a conversation with my friend Matthew that was the start of Tourette's Hero, where he described Tourette's as a crazy language generating machine, Biscuit, and told me not doing something creative with it would be wasteful. Creativity is about making art and making work, but it's also about how we think about and interact and connect with the world around us. And it's not about changing individuals' bodies or minds, Biscuit, but changing the world to make sure everybody can participate. Cat sex pyjamas are irrelevant. Biscuit, I don't think the sign language interpreter stands a chance of interpreting cat sex pyjamas. It's really exciting to be here in Turkey and to think and share in the conversations that are happening here around access and disability culture. The urgency of this line resonates deeply with my own experiences as a disabled artist. I've always felt a sense of urgency with the work I make. Acil çünkü aslında kültür ve sanata erişim bir insan hakkı. Eser Ep Özdemir ben. Sanatla uğraşıyorum. İnsanlık hakkı çerçevesinde, yaşam hakkı çerçevesinde herhangi bir bireyin kişisel özellikleri, bedensel özellikleri, duygusal yönelimleri, cinsel yönelimleri her şeyden gayrı olarak bağımsız bir şekilde bir etkinliği deneyimleyebiliyor olması lazım. Ben Zeynep Şölen Yıldız. Tasarım ve erişilebilirlik üzerine doktoramı yapıyorum, bitirmek üzereyim. Bizim böyle bir erişilebilir etkinlik döngüsü diye tanımladığımız bir şey var. Aslında bir sanat eserine, bir kültür sanat etkinliğine ulaşabilmek dediğimiz şey ondan en başta haberdar olmaktan başlıyor. Ulaşım araçlarından daha sonra devam ediyor. Daha sonra o mekana gittiğimizde mekanın farklı engellenen bireyler için erişilebilir olması, yapılan etkinliğin içeriğinin erişilebilir olması. Erişilebilirlik anayasadan başlar ve yaşamımızın her alanını düzenlemek üzere bu normlar hiyerarşisindeki her yerde
karşımıza çıkar ve çıkması da gerekir. Ben avukat Deniz Yazgan Şenay, İstanbul Barosu'nda Engelli Hakları Merkezi'nde bu dönem genel sekreterlik görevini üstlendim. Yasa önünde eşitlik bağlamında devletin gerekli tedbirleri dezavantajlı gruplar üzerinden tanımladığını görüyoruz. 17 yaşında bir kanundan söz ediyoruz. 2005 yılında yazılıp yürürlüğe girmiş bir kanundan söz etmemiz gerekirken erişilebilirliğe ilişkin alınacak önlemler her 4 yılda bir 4 veya 8 yıl daha ileriye atılıyor. Şu aşamada 2027 dolaylarında erişilebilirliği gündeme alacağız. En başta konuşmamız gereken engellerin kamusal alandan özel alana itilmesi. Ben Buse Karaca, İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Biz engelliler olarak, kadınlar olarak, yaşlılar olarak, bütün dezavantajlı gruplar olarak daha çok özel alanımıza itiliyoruz. Dışarıda olmadıkları için de gerek sanata, gerek diğer faaliyetlere katılımları konusunda engellerin büyük bir sorunu var. Çünkü biz itildik, biz kapatıldık. As a disabled person, it can be very easy to take on board the idea that you're the problem. And so to other disabled people, I want to say, you are not the problem. You are perfect as you are. And to not currently non-disabled people, I would say that an inclusive world is a more interesting, richer, happier place. And so thinking about access is a shared responsibility. Ben Serkan Bozkurt, 41 yaşındayım. Dans öğretmeniyim, koreografım ve aynı zamanda Arada Festivali'nin sanat direktörlüğünü yapıyorum 12 senedir. Serkan bizim Unlimited'da Eylül'de birlikte gittiğimiz delegelerden biriydi ve acil temasını da festivale Serkan getirdi. Türkiye'deki acillerden bütün dünyadaki acillere bir iletişim noktası yakalayalım. Acil söylenmesi gereken şeyleri söyleyelim. Bir yandan da şöyle bir tezatımız var. Acil yapmamız gereken birçok şey varken aslında acil olmayan şeyleri hep öncelik tanıyoruz. Asıl acil olan aslında birbirimize sarılmamız, belki birbirimizi dinlememiz. Arada kampanya. Ben Kaan Çelen, 94 yılında Bolu'da dünyaya geldim. Doğumumda doktor hatası yüzünden sol kolumu kullanamamaktayım. Dünyada yok diye biliyorum ben. Çılgın bir şekilde bu kadar işe konsantre olup bu kadar yaratıcı olan olmadı. 4 yıl önce bir metot kitabı yazdım. Tek kola nasıl davul çalınır diye ama hiçbir yayın evi kabul etmedi. Kendimde kalmasını istiyorum. En büyük temel o. Her zaman daha ileriye gitsin. Daha hani herkes ulaşsın. Sadece bende kelime olarak kaldı. Hiçbir zaman işte engellisin, o olmaz, engellisin, bu olmaz, şu olmaz falan diye hiçbir zaman düşünmedim. Bu da benim neticesinde buralara getirdi. Panelleri de önem verdik. Yani panellerde de mümkün olduğu kadar farklı sanat formlarının bir araya getirilmesi, konuşması önemliydi. Bir Türkiye panelimiz oldu, bir de uluslararası bir panelimiz oldu. Orada hem Birleşik Krallık'tan Kanduko konuştu, Ukrayna'dan, Sırbistan'dan, Gürcistan'dan örnekler dinledik. British Council bu etkinliği tasarlarken bu etkinliğin içinde yer alacak ekibe de farklı engelliliklerle ilgili bir içerik sağlamak ve ne şekilde yaklaşılması gerekire dair bir farkındalık eğitimi verdik diyebilirim. Benim adım Suay Ceren Atay, 24 yaşındayım. Türk-Alman Üniversitesi'nde Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ayrıca gençlere kültür sanat aktivitelerini entegre eden Yücel Kültür Vakfı'nın bir gönüllüsüyüm. Bu etkinlik öğrendiğim zaman da ben bizzat gönüllü olmak istedim. Bence Unlimited Forum çok kapsayıcı bir etkinlikti. Biz burada öğrendiklerimizi çok kullanma fırsatı yakaladık. Atölyeler önemliydi çünkü hani biraz da bütün bu konuştuklarımızı pratiğe nasıl dökebiliriz? İllüstrasyon atölyemiz var. İllüstratör Atiye Garib'in liderliğinde. Mesela orada da işlerimiz, illüstrasyonu nasıl erişilebilir kılabiliriz? Bedenlerimizi nasıl erişilebilir kılabiliriz de farklı bedenlerle dansın atölyesinde katılımcılar deneyimleyebilecek. Ve son olarak da yumurtadan çıkan fili izledik biraz evvel. Engellilerin sanat alanına katılımında aslında hem bizim bir güzellik algımız var, böyle bütün bir beden algımız var. Eğer bütün beden olarak güzellik algılarına uymuyorsak biz projelerde çok iyi yerlerde olma umudunu bile taşımıyoruz. Artist residency programlar var ama maalesef o artist residency programlar 50 ayağı tutan, gözü gören, kulağı işiten sanatçılara yönelik. Hadi üretti, hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla sanat eseri üretti. Bu defa da o ürettiği, çünkü sanatçının en mutlu olduğu an eserini izleyiciyle buluşturmak ve izleyiciden
aldığın tepkiyi duymak. Ve o noktada çok zorlanılıyor. The art will come, the art is there. We know, all of us know that creativity is there and it can be brought out of people. That's the wonderful thing. But also it's about how we treat those people. And then they can experience it in those artistic environments as well. Farklı olmak henüz bir kalite ya da özellik olarak algılanmıyor. Zaten yaratıcılıkta da farklı olmak gerekiyor aslında. Farklı deneyimlere sahip insanların aslında söyleyeceği sözleri olur. Inka Shonibare, a British Nigerian artist, also a disabled artist, described disability arts a few years ago as the last remaining avant-garde movement. And I think there's something very powerful about that. It's not just about making work accessible for audiences and making venues accessible for disabled artists. It's also about the aesthetic of disability arts. There are amazing artists that are doing things that non-disabled people haven't done, can't do, haven't imagined. ...23 yıllık bir kumpanya Farklı Bedenlerle Dans, Tuğçe Tuna küratörlüğünde çalışmalarına devam eden bir kumpanya. Onların da yine festival için yaptıkları yeni işi izleme fırsatımız oldu. Umut Özdaloğlu ben, 29 yaşındayım, dans sanatçısıyım, aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Kesinlikle çok özel bir iş. Yani hem seyirci için eminim çok güzel şeyler hissettiriyordur. Ama aynı zamanda içinde olanlar için de böyle çok farklı bir iş. Daha önce yaptığım hiçbir işe benzemiyor aslında. Yoğun bir iş. Hem sanatçı olarak hem de insan olarak bence böyle büyümeme neden olmuştur bir nokta. I feel very encouraged often by children's approaches to inclusivity and to difference. Children make me feel really hopeful that inclusive world is possible. Biz bunları umut etmezsek, bunlar için çabalamayız. Eğer biz çabalamazsak da gerçekten hiçbir şey düzelmez. Eğer biz çabalarsak, biz en azından üzerimize düşeni yaparsak ben bir gün bir şeylerin değişeceğine, en azından bugünden daha iyiye gideceğine inanıyorum. To reach there, we need to listen to each other, and we need to be ready to share power and to change the way we do things. Bu bir süreç, bu bir öğrenme, bu bir doğru partnerlerle ve aslında erişmek istediğiniz seyirciyle, erişmek istediğiniz sanatçılarla ortaklaşa yapılacak bir iş. Yani ben tekerlekli sandalye kullanıcısı adına düşünmediğim zaman erişilebilir olmaya başlıyorum. Onunla birlikte düşünmem gerekiyor, ona sormam gerekiyor, ondan öğrenmem gerekiyor. Bu her şey için geçerli. Dolayısıyla evet umut var çünkü işte Unlimited Forum belki hani bir ilk bu anlamda platform anlamında gelişen ama çok fazla iş yapılıyor bu alanda ve birbirimizden öğrenmek için çok fazla fırsatımız var. Birbirimizi dinlediğimiz müddetçe ve birbirimizden öğrenmeye hevesli olduğumuz müddetçe bence umut var.